Ya niye söylemeyeyim ya? Zaten başım belada, doğruları söylediğim için. İnsan vücudu hareketten ve neşeden beslenir. Üzgünsen yürü, sinirliysen yürü, yorgunsan da yürü. Küçük şeylerde bile çabucak sinirleniyorsan dikkat dikkat. Ömrün kısalıyor, ihtiyarlıyorsun, çürüyorsun. Hocam yürüyün diyorsunuz ama seher vaktinde yürüyün diyorsunuz. Evet, seher vaktinde. Neden? Bir de Japon yürüyüşü yapıyorsunuz. Enseyi geri çekeceğiz, kafayı geri çekeceğiz. Göğüs ileride, karnımızı geri çekeceğiz. Konuşmada şöyle olacak. Şimdi şu ilerideki çamlıkların oradan sağa doğru Japon yürüyüşünde de en iyisi bu şekilde anca. Zaten 3 dakika. İnsanın ömrünü Ömür uzatır. uzatan hareket diyoruz o aynen zaman. öyle. Yumurta ve yoğurt gıda sektörünün hilelerine rağmen hala en sağlıklı iki gıdadır. Gündelik tüketmeliyiz. Gündelik. Bunu insanımızdan saklıyorlar. Tereyağı ve yoğurt tüketebilir. Hiç de bir sorun olmaz. Yağlı yemek şişmanlatır mı? Hayır. Kırmızı et tüketmek zararlı mı? Hiçbir zararı yoktur. Tuz tansiyon hastası yapar Tansiyon mı? hastası yapmaz. Sağlığını kaybettiği anda bunun hepsinin temelinin sağlık olduğunu fark ediyor insanlar ama kaybedince. Efendim onu çok özlediniz. Doktor Abdullah Keskin bir kere daha bizimle, kim bilir hangi bilgilerle geldi. Hocam hoş geldiniz. Ferda Hanım, çok teşekkür ederim çağırdığınız için. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Tabii, seve Hemen seve. hızlıca giriş yapalım mı? Hemen. Sizin en çok anlatmaktan keyif aldığınız, daha Evet. doğrusu bu yanlışları, yalanları izleyiciye aktarmayı seviyorsunuz. Evet. Geçmişten günümüze beslenme, spor, bize hangi yalanları söylediler ve tıp? Ya şöyle, bir iki tane haber programında şahsımla ilgili bir iki yanlış yorum yapıldı. Onda dendi ki ezber bozan doktor veya geleneksel tıp taraftarı doktor. Şimdi burada da iki tane hata var. Birincisi, ezber bozan doktor değilim. Söylediklerim tıbbın ta kendisi. Son 2000 yıldır insanların bildiği tıp. Bu insanların bildiği 2000 yıldır bildiği tıp son 30 senedir maalesef değiştirilmeye çalışılıyor. Çünkü artık ticaret, pazar ve sektörel düşünüyor herkes. İnsanları manipüle ederek, insanların taleplerini değiştirerek, ihtiyacı olmadığı şeyleri sanki ihtiyacı varmışçasına göz boyayarak insanların alışkanlıklarıyla pazarı hareketlendirmek. Amaç bu. O yüzden de maalesef tıbbı değiştirmeye başladılar. Daraltmaya, yön vermeye ve manipüle etmeye başladılar. Benim söylediklerim tıbbın ta kendisi. Hiçbir ezber bozmuyorum ben. Son 2000 senedir insanlar tıbbı nasıl tanıyorsa onu söylüyorum. Ama son 30 senedir tıbbı manipüle ettiklerinden sanki ben ezber bozuyor gibiyim. Değil Mesela? ama. Hep doğruyu, hep eskisini söylüyorum ben. Doğru. Mesela diyor ki bak, hemen böyle bir analizini yapmış. 1930'larda bira sağlıktı. 1940'larda sigara övüldü. 50'lerde zeytinyağı yemeyin dendi. 60'larda donmuş yağlar sağlıklı dendi. 70'lerde tereyağı zararlı dendi. 80'lerde süt tozu sağlıklı dendi. 2000'lerde margarin yemek sağlıktır dendi. Şimdilerde de ne diyorlar biliyor musunuz diyor hoca? Et yemeyin, yumurta yemeyin, yoğurt yemeyin diyorlar. Çok iyi Niye yiyelim yakalıyorsunuz siz ya. anlatın. Şimdi bakın, çok da iyi yakalamışsınız gerçekten. Teşekkür ederim böyle takip ettiğiniz için bu arada. Seviyoruz sizi hocam. Ben sizi daha çok. Şimdi şöyle, 30'lu yıllarda bizim ülkemizde dahi ki biz şefkatli bir ulusuz, yani çocuklarına, bebeklerine, ihtiyarlarına şefkat gösteren bir ulusuz. Yabancı ülkelerde olmayacak kadar şefkat kalbinde olan bir ulus olarak tanınırız Türkler. Yalnız bütün dünyada ve bizde dahi 1920'lerde 30'larda çocuklara bira veriliyordu. B vitamini kompleksi diye. Çünkü insanlar o kadar aldatılmıştı. Biranın faydalı olduğu söyleniyordu. Sonra tabii margarinin faydalı olduğu, hatta bir ara sigaranın da faydalı olduğuna dair. Arkasından da işte zeytinyağının zararlı olduğu çünkü margarin satılsın diye bilimi manipüle ederek zeytinyağının sağlıklı olmadığına dair bir söylenti çıkarmışlardı. Şimdi neyse ki bu bilgi çağında ve iletişim çağında diyeyim ben, artık doğruları söylediğimizde tek tek anlatmak yerine bir seferde milyonlarca insana ulaşabiliyoruz. Şimdi günümüzde de insanların sağlığını manipüle etmek ve insanları alışverişe zorlamak, ilaç almaya zorlamak için biliyorsunuz petrokimya endüstrisi bir ailenin elinde, Rockefeller'ın elinde. Bunlar iki tane kötü kalpli ailelerdi. Birisi Rothschild, birisi Rockefeller'dı. Rothschild bankayı aldı. Rockefeller de petrokimyayı. Sağlık ve para ellerinde. Şimdi burada insanımızın, halkımızın
bilmesi gereken bilimi mutlak doğru zannediyorlar. Ama bu doğru değil işte. Bilim mutlak doğru değil maalesef. Yanılabilir. Evet. Bilim bir kere 20-30 senede bir kendini günceller. Bilimin kendi doğasında var. Çünkü bilimin zaten tanımında deney yapılabilir, yani test edilebilir, deneylenebilir, sağlaması yapılabilir ve tekrar edilebilir olması gerek bilim olması için. O yüzden kendisini 20 senede bir falan günceller. Tamam. Yalnız bilim maalesef sektörden etkilenir, siyasetten etkilenir. İşte petrokimya endüstrisi şu an maalesef tıp bilimini etkiliyor. Tıp fakültesinden çok önemli bazı bilgiler çıkarıldı ve müfredat daraltıldı. Mesela ne çıkarıldı? Örneğin insanlar, ben gibi çok eski doktorlar, çok ihtiyar doktorlar biliriz. Ben biliyorsunuz 1990'larda tıp fakültesi. Eski doktorlar bilirler Çünkü yani. hiç öyle göstermiyor. Çünkü sporuna yemesine dikkat ettiği için gayet yaşından Tabii. genç gösteriyor. Herkese bunun sırlarını anlatıyorum zaten. Bizim kendi profesörlerimiz, şimdi bizim kendi akademisyenimiz, ders veren, dinlediğimiz gençken, benim gençliğim derken tabii 35-40 sene evvelinden bahsediyoruz. O zamanlar şu an maalesef o hocalarımızın hiçbirisi hayatta değil. Maalesef hepsi aramızdan Allah rahmet ayrıldılar. eylesin. Allah rahmet etsin. Hocalarımız bize hastalar evde nasıl yemek yapar anlatırdı. Nasıl yemek yapacağını. Hasta bundan sonra gönderdiğinizde bunları hastanıza söyleyin derlerdi. Hocamız bize hastanıza mutlaka semizotu verin derdi. Maydanoz verin derdi. Hatta bazı hocalarımız ısrar ederdi. Her akşam yemeğinde mutlaka bir avuç kabak çekirdeği vereceksiniz. Böyle şeyler söylerlerdi bize. İşte şunu fırında yapın, bunu tencerede yapın. Böyle söylerler. Tencereden vazgeçmeyin. Ve yine bu hocalarımız mesela öğle arasında çorabının içine paçalarını sokar. Sonra öğle arasında yürüyüş yapardı. Biz de görürdük. Binlerce tıp fakültesi öğrencisi. Biz de görürdük hocamızı. Bizden de yapanlar vardı. Biraz komik gözüküyor. Paçalarımızı çorapların içine çekip de yürümek. Ama yaparlardı bunu. Soğuk veya rüzgarlı havalarda gene bayan hocalar saçını bağlar. Herkesin içine dolaşırlardı böyle. Çünkü bayanlar böyle saçı dağılacağı için pek rüzgarda yürümezler. Onlar da örnek olurlardı. Ya kalemle topuz yaparlardı ya da saçını bağlardı. Yürürlerdi yani. Evet. Bize böyle anlatırlardı. Sonra bir şey oldu 2000'li yıllardan sonra. Spor yasaklandı, protein yasaklandı insanlardan. Yağlar zararlı dendi. Evet. Yağlar zararlı dendi. Hata yapılmış ve güncellenen bilgi insanlardan uzak tutulmaya başlandı. Örneğin 80'li yıllarda, hiç unutmam, 1980'li yıllarda şöyle konuşuluyordu. Yağlar insanda kalp krizi yapıyor. Bakın bir iki tane hata anlatıyorum ben ya. Başka bir hata bahsediyorum şimdi. Yağlar insanlarda kalp krizi yapıyor çünkü kalbi yağlandırıyor. Bu hatanın sebebi 1980'li yıllarda kalp krizinden ölen insanlarda, yabancı ülkelerde yapılan otopsilerde bu kişilerin perikard denen kalp zarı, perikard yağlı bulundu. Kalp damarlarında da yağlı bulununca dediler ki demek ki yağlı yemek kalbin çevresini olduğu gibi yağlandırıyor, perikardı yağlandırıyor ve damarları tıkıyor diye bir hata yapıldı 80'li yıllarda. Sonra fark edildi ki rafine şekerler, bu işlenmiş şeker, beyaz şekerler vücutta yağ olarak depolanıyormuş. Hemen ama bakın 5-6 sene sonra fark edildi. 80'leri geçmedi yani bu hata. Doğru. Ama günümüze kadar geldi bu bilgi. Ama bu sağlaması yapılmış, doğrulanmış, tahsih edilmiş bilgi 80'lerde değişmedi. Bunu doktorlar öğrendiler, halka anlatmaya çalıştılar ama o zaman internet de yoktu. Biliyorsunuz 1998 yılında falan zaten Google bulundu yani. O zaman da internet yoktu, kimseye de anlatamıyorduk biz. Birer birer insandan anlatmaya çalışıyorduk. Ya yağda bir sorun yok. Sonra fark edildi ki meğerse insülinden dolayı şeker yağ olarak problem var. Ha. Kısa birkaç şey sorayım mı? Ama evet ya da hayır olarak istiyorum cevabı. Yağlı yemek şişmanlatır mı? Hayır. Et yemek, kırmızı et tüketmek zararlı mı? Hiçbir zararı yoktur. Tuz tansiyon hastası yapar mı? Tansiyon hastası yapmaz. Yapma. Yağlı tüketmek insanı şişman yapmaz. Yağ çok güzel bir enerjidir. Sadece ne zaman bir gerçek açığa çıksa onu da manipüle ediyorlar. O yüzden gerçeği olduğu gibi hatırlayalım. Sadece margarin yağları ve tohum yağları insana zarar verir. İnsanları yanıltmak için şöyle diyorlar.
2 kere rafine tohum yağı, işte ayçiçek yağı, kanala yağı, pamuk yağı neyse. 2 kere rafine tohum yağı diyorlar. Zeytinyağından kalorisi daha düşük diyorlar. Şimdi bunun bir doğruluk payı var ama 10 tane de yanlış payı var. Şimdi doğruluk payı şu. Evet, zeytinyağı, kanala yağı, pamuk yağı neyse tohum yağları 2 kere rafine ise zeytinyağından biraz daha kalorisi düşük oluyor. Ama bu onu sağlıklı yapmaz ki. Enflamasyon yapıyor. İltihaplanma yapıyor vücutta. Evet. Derin iltihap yapıyor dokularda. Dokuların içinde derin iltihap yapıyor. Tohum yağlarının insana verdiği en büyük zarar kaloriden kaynaklı değil. İnsanı yürütürsünüz, kaloriyi harcar. Yalnız enflamasyon yapıyor işte. Şimdi öyle bir doğrunun bir kısmını söylüyor ki sektörde kötü kalpli insanlar, eğer tohum yağı zeytinyağından kalorisi daha düşükse o zaman tohum yağı yiyebilirsiniz. İşte yiyemezsiniz. Çünkü enflamasyon yapıyor. Sofraya eve sokmamak lazım. 3 Ama yağ. daha ucuz. Evimizde olmazsa olmaz 3 yağ söyleyin. Zeytinyağı. Zeytinyağı mutlaka olmalı, tereyağı mutlaka olmalı. Yine yerini bulan bir hayvansal yağ olabilir ve avokado tabii. Bu üçü olacak yani. Süper. Evet. Hocam yürüyün diyorsunuz ama seher vaktinde yürüyün diyorsunuz. Evet, seher vaktinde. Neden? Bir de Japon yürüyüşü yapıyorsunuz. Bir anlatın bize ya. Şimdi 1996 yılında hiç unutmam gene o zaman böyle taze doktorlukken işte şöyle haberleri geliyordu. Daha Google'da icat edilmediğinden 98'de ilan edildi. İcat edildi Google. Haberleri geliyordu. Japonya'da bir çalışma var. Kişinin ismi Tabata, o doktorun ismi. Tabata adındaki bir doktor bir çalışma yaptı. Bundan sonra artık nefes açan egzersizlerde, o zamanlar kardiyo kelimesi pek dünyada kullanılmıyordu. Daha çok kondisyon kullanıyordu. Kondisyon egzersizlerinde biz insanlara işte kalp hızı 100-110 arası 1 saat yürütüyorduk. Şimdi Tabata dedi ki, derinliğine girmeyeceğim, vaktimiz yetmez. Kısaca bir hızlı bir yavaş, bir hızlı bir yavaş tarzında bir protokol buldu 96'da. Ama yazınca giremeyiz çünkü internet yok. Sadece kitap bekliyoruz, gelsin de okuyalım. Şimdi artık var internet. Günümüzde bu 2026 yılı itibariyle en son ve en mükemmel halini buldu. Tabata protokolü. Yani nasıl bir yürüyüş Artık Japon bu? yürüyüşü olarak tanıyor. Çünkü o doktorun arkasından bir sürü Japon ekip de gene bunun üzerine çalışmaya başladı. Konu şu. Gene yürüyüş yapacağız. Esasen bakın, halen daha en başta söylediğim doğru. İnsan metabolizması değişmedi ve insanın mutlaka her gün tek seferde 10.000 adım atması lazım. Bu değişmedi. Tamam. Yalnız buna bir eklemede bulunulabilir bu Japon protokolüyle. Şimdi evet, tek seferde 10.000 adım atması lazım her gün. Haftada 1 veya 2 gün, buna ek olarak haftada 1 veya 2 gün eğer Japon yürüyüşü de ekler ise visceral yağ dokusu dediğimiz karın içinde bulunan yağ dokusu erir gider. Nasıl bir şey ve bu insanda Japon enflamasyon da yürüyüşü? biter ve insan kronik hastalıklardan kendini korur. Japon yürüyüşü de şu. Mesela 3 dakika hızlı, 3 dakika yavaş diye düşünelim. Üst başlıklı gidelim şimdi yavaş yavaş. 3 dakika hızlı, 3 dakika yavaş ve bunu 8 set yapacaklar. 6 kere 8, 48 yapıyor. Yaklaşık 1 saat oluyor. Ben şimdi sakin sakin anlatıyorum. En az 5 set, mümkünse 8 set yapacaklar. Şimdi 3 dakika hızlı, 3 dakika yavaş yürüdüklerinde bunu 1 set kabul edecekler. 6 dakika yaptı. İşte mümkünse en az 5 set, 6 kere 5 30 veya 8 set en güzeli, 6 kere 8 48. Ya 30 dakika ya 48 dakika. Peki 3 dakika hızlı, 3 dakika yavaş ne demek? Yani 3 dakika hızlı demek. Tempolu. Evet. Omuzlarını sallayacak şekilde tempolu ve kısık kısık nefeslerle konuşacak kadar. Kalp hızı 110'un altına inmeyecek kişi için. Bunun için sağlık saatleri kullanılabilir. Sağlık saati kullanmayı bilmeyenler nefesini kullanabilir. Örneğin şimdi yürürken şöyle konuşmaması gerek insanın. Şimdi ben ilk önce normal yürüyüşü söylüyorum. Sonra Japon yürüyüşünden bahsedeceğim. Şimdi normal sağlıklı yürüyüş şu. İnsan bu şekilde yürüyememeli aslında. Bugün işte bizim hanımla beraber konuşurken salataya semizotu katmasını söyledim. O dedi ki manavda yokmuş. Böyle konuşularak bu bir yürüme değil. Bu bir tıbbi Sağlıklı yürüme değil. Hayır, bu tıbbi yürüme değil. Tıbbi yürüme şudur. Enseyi geri çekeceğiz, kafayı geri çekeceğiz
Göğüs ileride. Karnımızı geri çekeceğiz. İçeri çekeceğiz karnımızı. Kolları sallayarak böyle yürüyeceğiz. Konuşmada şöyle olacak. Şimdi şu ilerideki çamlıkların oradan sağa doğru döneriz. Bir tur bitmiş olur. Ardından da senin dediğin gibi köşeye doğru gideceğiz. Böyle olur ya. Evet. Yürüme olur. Peki Japon yürüyüşünün 3 dakika hızlısı ne o zaman? Bundan biraz daha hızlı. Nabız 110'dan aşağı inmeyecek. Şimdi benim az evvel söylemiş olduğum yürüyüş her gün 10.000 adım bu şekilde atacağız. 1 saat. Her gün 1 saat bu. Benim söylemiş olduğum. Şimdi bunun bir üst seviyesi olan Japon yürüyüşüne geldik. 5 set veya 8 set. Japon yürüyüşünde de adeta bir asker marşı gibi, komando yürüyüşü gibi kollar daha da sallanarak kalp 110 atacak. Onu da saati işte hangi konumdaysa saatinden insan görecek. Ve adımlar biraz daha açık. En iyisi bu şekilde anca zaten 3 dakika. Bu da Japon yürüyüşünün Japon 3 dakikası. 3 dakika böyle yürüdükten sonra tekrar sakin sakin. Dolayısıyla Japon yürüyüşünde konuşma testiyle kendi hızını insan tespit edemez. Niye seher vakti yürüyelim? Neden seher vakti? Çünkü seher vaktinin retinaya çarpması ve insanın kendi tenine çarpmasının etkisi var. Tabii seher vakti mesela kimi zaman bunu duyunca insanlar güneşin kendisine çarpması gerektiğini duyunca sadece şort yürümeye başladılar. Bu gerekli değil. Yüzüne veya ellerine çarpsa da olur. Özellikle burada retinaya çarpması. Birinci özellik seher vakti güneşinin retinaya çarpması insan metabolizmasını biraz tetikliyor adeta. Seher vakti güneşinin insan retinasına çarpması ve işte eline yüzüne çarpması insan metabolizmasını kendini güncellemek üzere tetikliyor adeta. İnsan kendisinin bir seviye üstüne çıkıyor diyeyim. Bu kalp output'unu, kalp kasım onu geliştirdiği gibi akciğer kapasitesini de geliştirmesi, bağırsak hızını normalize etmesi, bağırsak hareketlerini normalize etmesi ve gece uykusunu yani 15-16 saat sonra gece uykusuna insanın daha derin uyumasını sağlar. O yüzden seher vakti yürümek hem retinaya çarpan güneşin hem de cildimize çarpan güneşin etkilerinden faydalanmamız için şart. Seher vakti yürüyün. Evet. 10.000 atım günde atın. Arada da Japon yürüyüşünü Haftada normal bir, gündelik yürüyüşünüze ekleyin Haftada diyor bir hocam. veya 2 Japon yürüyüşü. Telefonla tuvalete gitmeyin diyorsunuz. Niye? Çok sık yaptığımız bir şey. Evet biliyorum. Herkes telefonla tuvalete gidiyor. Sık yapılıyor. İlk önce tuvalette zaten az kalmak lazım. Tamam. 2 dakika, 3 dakika gibi kalmak lazım. İnsanlar 10-15 dakika kalıyorlar. Çünkü 10-15 dakika boyunca elinde telefonla telefona bakıyor. Birinci yararı bunun tuvalette az durmak. Çünkü ister yer tuvaleti ister yüksek tuvalet her ikisinde de insanın çok uzun süre oturmaması lazım damar sağlığı için. İnsan 2 dakika içerisinde tek ayağa kalkması gerekiyor. Çünkü damarlarına çok yüksek basınç veriyor. Şu an sadece ülkemizde değil bütün dünyada dışarıda, sokakta, caddede yürüyen insanlardan her ikisinden birinde hemoroid bozuklukları var. İkisinden birinde diyorum. Yürüyen 2 kişiden birinde. Ameliyat olacak kadar değil ama herkes bunu fark ediyor. Ama gündelik hayatını zora sokacak kadar var. Bunlardan bir kısmında 10'dan birinde de bu 2'den birin 10'dan birinde de gündelik hayatı zora sokacak kadar var. Esasen tabii varisler özellikle bacaklarda ve genel hemoroid için 8-9 saat ofis işinde çalışanlar 8-9 saat boyunca neredeyse oturuyor öğle arasını saymazsak. Evet. İşte burada her saat başı aslında saatini kursa insanlar öyle çok şirin ayarlanabilir saatler var. Masasının yanına koysa ve saat 5 ayağa kalksa, şimdi ayağa kalkamıyorum ben, Evet. ayağa kalksa ve 1-2 adım masasının çevresinde dahi olsa 1-2 adım atsa ve yine şöyle bunları ayak olarak kabul edin, bu ellerime ayak olsun. Yerde bir kitap yüksekliğinde şöyle 3 parmak ya da 4 parmak kalınca bir kitap böyle Harry Potter gibi ya da Yüzüklerin Efendisi gibi kalınca bir kitap yüksekliğinde alacağı bir takoza ayak pençesi denirdi eskiden. Ayak parmakları ve onun arkasındaki bölgeyi koyup hafifçe şöyle yükselip topuklarını yere değdirip yükseltse. Topukları yere değdirip yükseltse 10 kez. Bakın saat Ne 5 sadece yapıyor? bunu yapsa bu kalbini rahatlatır. İnsanın ömrünü uzatır. İnsanın ömrünü Ömür uzatır. uzatan hareket diyoruz o aynen zaman. öyle. Yani o yüzden masa başı işinde çalışanlar marangoza gitseler şu an ve bir kitap kalınlığında şöyle 3 parmak kalınlığında bir takoz parçası alsalar arkasından da her saat başı bir 5 dakika ayakta durup bu 5 dakikanın sonunda da 10 kez şöyle
pençe bölgesine koyup topuklarını yere değdirip İndirip kalsalar 10 kilo. kaldıracak. O kadar bitti. Bu kadar. Sadece bununla bile o sedanter iş mekanının verdiği zarardan kendini kurtarır. Bu kadar basit. Evet. Yatak odasında lavanta diyorsunuz hocam. Uyku Niye? için. Uyku için. Evet, daha rahat Lavanta uyuması. şeksiz şüphesiz iyi mi gelir? Çocuklara Uykuya- falan da böyle uyumayan evet. bebeklere de verirler. Hem evet şöyle yapıyorlar, hemen yanına koyuyorlar. Halbuki yatak odasında uzak köşeye koymak lazım lavantayı ve insanın uykusunu rahatlatır. Böyle bir kese içine falan mı koymak Yok hayır, lazım? lavanta bitkisi baktığımız Bitkinin saksı. kendisi. Saksıyı evet, Ha. saksıyı uzak köşeye koymak lazım. İnsanın uykusunu rahatlatır, derin uykunun süresini uzatır. Çünkü günümüzde derin uykunun süresi 11-12 dakikalara düştü. Esasında 16-17 dakika olması lazım her derin uyku periyodunun. İşte bunu biraz uzatır. Yani 13-14 dakikaları çıkartır. Yanı sıra aldığımız egzersizlerin de mutlaka toplumumuza temel egzersiz bilgisinin verilmesi gerek. Ben hocamdan öğrendim. Yatak odasında paşa kılıcı çiçeğini kullanıyorum. Paşa kılıcı. Hocam öğretmişti çünkü. O da muazzam bir bilgiydi. Tıpkı lavanta gibi. Evet. Hocam bağırsaklarımız sorunlu. Evet. Yani Hepimizin. bazen ne yapsak ne etsek de olmuyor. Ama mesela yoğurtla bal ve cevizi katın birbirine, Evet. al sana bağırsak destekleyici diyorsunuz. Bu aynen kadar öyle. basit mi? Evet, bunu ben şöyle hem sahadaki müşahedemde hem de okuduğum makaleler ışığında söyleyebilirim ki diyabet hastası olmayan ve insülin direnci olmayan sağlıklı bir insandan bahsediyorum şimdi. Sonra seviye seviye bunu ona doğru çekeriz. Hastalara doğru çekeriz. Sağlıklı bir insan her gün bir tas yoğurt, bir kepçe yoğurt demek. Bir kepçe yoğurt üzerine bir tatlı kaşığı. Silme tepeleme olmuyor tabii balda. Bir tatlı kaşığı bal ve bir tane ceviz koyup, cevizi ama öğüterek koyup karıştırsa ve akşam yemeklerinden sonra bunu yese. Bu zaten bağırsaktaki mikrobiyom denen Hı hı. bakterileri destekleyecek, bize faydalı arkadaşlığımız olan bakterileri destekleyecektir ve bağırsak hareketlerini de kolaylaştıracaktır. Hazmı da rahatlatacaktır. Bu çok güzel bir çözüm aslında ve yaygınlaşması lazım. Ben burada gene bir parantez içerisinde konuşmak isterim ki zaten yoğurdu insanların diyetinden kaldırmaya çalışıyorlar. Eve yoğurt sokmayın, yoğurt almayın falan Ama o söylüyorlar hani sürekli. market yoğurtları Halbuki- için geçerli. Fark etmez. Yiyebilir miyiz ya? Evet, yumurta ve yoğurt gıda sektörünün hilelerine rağmen hala en sağlıklı iki gıdadır. Yoğurdu sokmuyorlar. İçindeki bir sürü faydadan birisi de bağırsakları rahatlatan bu Hocam faydası. mesela ben süt ve süt ürünlerini zor tüketiyorum. Tüketemiyorum. İntoleransım çıktı. Evet. Ben de mi yiyeceğim yoğurt? Ya işte Ne yapacağız? intolerans toplumda nadir olmakla beraber var. Onu siz eğer hiç yoğurt yoksa ilk önce kendinizi bağırsaklarınızı, sindirim sisteminizi eğitmeye çalışacaksınız. Bakalım oluyor mu diye. Mesela gün aşırı yarım çay bardağı süt. Baktık olmuyor. O zaman gün aşırı yarım çay bardağı yoğurt. Ama diyorlar ki Türk insanı süt ve süt ürünlerini zor sindiriyor. Evet, insan Ondan işte bu problemimiz var. Yalan mı? yalan evet. Mandıra sektörünü çökertmeye çalışıyorlar. Ülkemizde hayvancılığı bitirmek ve mandıra sektörünü bitirmeye çalışıyorlar. Bu çok geniş bir dairede bir konu. Hı hı. İsterseniz bu konuda da anlatabilirim de. Anlatın Belki lütfen. bizim daha çok alanımız sağlık spor olduğundan hani girmeyeyim. Çok geniş bir Hı hı. konu bu. Yalnız bilinçli bir şekilde ülkemizde mandıra ve hayvancılığı bitirmeye çalışıyorlar. Dikkat ederseniz gündelik konuştuğumuz kelimeler içerisinde mandıra diye bir kelime kayboldu. Doğru. Vardı ama 30 sene evvel her gün insanlar mandıra diye kelime kullanırlardı. Ama günümüzde mandıra 30 sene içerisinde bu kelime silindi. Ama ben mesela böyle bir yoğurt tükettiğimde şişkinlik oluyorsa Evet. İlk başka önce bir problemim bakın. mi var vücudumda? Ya şöyle laktoz intoleransı var mı bir bakmak lazım tabii de. Önce bir kendinizi tedavi etmeye çalışın. Önce bir bakın günde mesela en basitinden başlayalım. Günde yarım çay bardağı adeta bir yemek kaşığı, tepelen bir yemek kaşığı kadar yoğurt tüketin ama gün aşırı. Pazartesi, çarşamba, cuma, pazartesi, çarşamba, cuma, bu şekilde bir gidin. Baktınız alışıyorsunuz bunu arttırırsınız. Mesela bir çay bardağı süte çıkarırsınız. Gün aşırı bir çay bardağı süt. Ona da alıştınız böyle devam edersiniz. Kendinizi bir eğitmeye çalışın. Ama eğitemediniz ağır derecede mesela Afrikalı insanlarda var bu. Söylenen bilgi o yüzden yanlış. Afrikalı insanlarda 15 yaşından sonra laktoz intoleransı gelişebilir. Bu o ırkın bir özelliği. Bizde yok ama Türk Türklerde ırkında. yok öyle bir şey. Türkler Hep öyle duyduk son dönemde. 80-90 yaşına kadar rahatlıkla her gün tereyağı ve
yoğurt tüketebilir. Hiç de bir sorun olmaz. Türklerde öyle Peynirler bir de şey yok. buna dahil. Bütün peynirlerde mandıra ürünlerini gündelik tüketmeliyiz. Gündelik. Bunu insanımızdan saklıyorlar. Amaç gene ticari amaçlar. Hani bizim konumuza girmiyor. Ticari amaçlar. Onun yerine başka bir şey Evet. koymak. Mesela şimdi bu konuda Avrupa'nın en başarılı ülkesi Hollanda'dan bahsedelim. Hollanda'da hiçbir doktor, hiçbir akademisyen, profesör, hiçbirisi eve yoğurt sokmayın demiyor. Yumurta yemeyin demiyor. Hiç böyle bir yayın yok. Türkiye'de var. Var, evet. Yani ama dünyanın en başarılı ülkelerinde, özellikle mandıra turizminde, mandıra ticaretinde en başarılı ülkelerin turizm dememin sebebi başka insanlar oraya mandıra ürünü almak için gidiyorlar. Doğru. O yüzden dedim. O da bir turizm yani, evet. Ama ticaretinde başarılı olan ülkelerde hiçbir doktor böyle bir açıklama yapmıyor. Ama bizim ülkemizde var. Baskılanmaya çalışan ülkelerde var. Hocam diyor ki kendi vücudumuzu hackleyebiliriz. Olumlu anlamda hackleyebiliriz. Biohack diyorsunuz buna hocam. Şunları yaparsanız diyor vücudunuzu hacklersiniz. Kan bağışı, Evet. aralıklı oruç. Yani günde 10.000 yapamıyorsanız mutlaka 7.000 adım diyor. Haftada 2 gün ağırlıklı çalışma, burundan nefes ve her gün dışarıda vakit geçirerek vücudunuzu olumlu anlamda hackleyebilirsiniz. Şimdi doğru mudur? Amacım şuydu. Yeni böyle bir akım çıktı. Böyle bir akım çıktı adeta. Bir ekol gibi. Biohack. İnsanlar da böyle, bizim insanımız da biraz böyle kalbi saf insanlardır. Temiz insanlardır. Bir şey duyunca, yabancı bir şey böyle, kesin doğru bir şey bu. Biohack falan diyor. Yani esasını bilmediğinden yepyeni bir bilim mecrası açıldı falan zannediyor kendisine. Bir de yabancı bir kelime ya, biohack. Böyle fiyakalı bir kelime böyle, tamam mı? Biohack. Kesin Harvard'da bulunmuştur falan, böyle üzerine bir şey gibi. Sonra bunun olağanüstü bir bilim olduğunu düşünüyorlar. Ama değil. Değil. İnsanların dikkatini çekmek için uydurulmuş bir kelime. Fakat iyi netice verebilir. Bu, madem böyle bir kelime uyduruldu, tamam. İçini dolduralım. İçini de, evet. Madem böyle bir dikkat çekici bir kelime buldular, içini dolduralım ve bunu iyiye çevirebiliriz. Bunu iyi yönlendirebiliriz. Öyleyse biohack, yaşlanmayı durduran, amaç buydu yani. Yaşlanmayı durduran, ömrü uzatan, özellikle de sağlıklı ömrü uzatan bir uygulama olarak tanıtıldı. Tam o zaman dolduralım bunun içine. Bir sürü bir şey anlatılıyor da esas şu, biohack şudur. Aslında Anadolu'da, Trakya'da insanımızın yaptıkları da bir toparlayalım. Günde 7-8 saat uyku, günde en azından 7.000 ama 10.000 tek seferde adım ve kan bağışı demişsiniz. Kan bağışı ve niye? kan bağışı. Kan bağışı şöyle, ben senede bir kez tavsiye ederim bu arada. Senede bir kere kan bağışı yapın senede bir kez tavsiye ederim. Neden? Her ne kadar 3 ayda bir tavsiye edilse de bu doğru değil. Çünkü yaşam enerjisi de kayboluyor. 3 ayda bir tavsiye edilenler çok fazla aritmetik düşünüyorlar. Fizyolojiyi, yani organizmayı unutuyorlar. 3 ayda bir tavsiye edenler şöyle. Kırmızı hücrelerin ömrü 120 gündür. Kemik iliğinden üretilen kırmızı yuvar, ak yuvar. Yanlış söyledim. Al yuvar, eritrosit demeye çalışıyorum da Türkçesi aklıma gelmiyor. Ne eritrosit? Al yuvar, kırmızı hücreler. Ömrü 120 gündür. 120 günde bir kemik iliği üretir. O zaman diyorlar 120 günde bir, yani 3 ayda bir kan bağışlayabilirsiniz. Bu doğru değil. Kan bağışının tek sebebi aritmetik değil çünkü. Bu bir organizma. Bunun bir enerjisi, yaşam enerjisi de var. 3 ayda bir kan bağışlarsanız bir süre sonra yaşam enerjisi düşer. Evet. Nasıl olur? Kadınlar zaten menopoz dönemine kadar, işte 9 yaşında, 11 yaşında ne zaman giriyorsa, her ay bir miktar kan kaybettiklerinden erkeklerden biraz daha uzun yaşarlar. Kadınlar her zaman 5 sene... Kan kaybı bizi uzun yaşatıyormuş. Her zaman. Meğer. Yani, bunun sebeplerinden biri. Östrojenin de koruyucu bir etkisi vardır aynı zamanda. Evet, ama çekildi mi de vücuttan? Bir de kadınların sırtı biraz daha dar, bacakları da biraz daha ince olduğundan erkeklere göre biraz daha ufaktır. Kalbi daha yeter insan. Yani birçok kadınların uzun yaşamasının 100 tane sebebi var. Erkeklerden 5 sene uzun yaşar kadınlar her zaman. Her ırkta, her zamanlarda. Kadınlar 5 sene uzun yaşar. Senede sebeplerinden bir kere. birisi kan kaybıdır. Ama tabii ayda bir. Sebeplerinden birisi. Şimdi bunu büyütelim. Bütün insanlığa çevirelim. O zaman senede bir kez bir ünite kan bağışı. Kan bağışı, evet. Sizi sağlıklı tutar. Adeta bir idmandır. Metabolik bir idmandır. Ülkedeki herkesin senede bir kez bir kan bağışında bulunması lazım.
İlginç bir bilgi aldık. Uzun yaşam sadece yalnız sadece kan kaybına bağlanmasın. Onu ben bir hatırlatmak isterim. Tabii tabii. Ben şimdi bir sürü şey saydım zaten. Şu başlıklara dikkat. Eğer bu sorunlardan biri bile sende varsa vücut alarm veriyordur diyor hoca. Sürekli şişkinlik yaşıyorsan, yemeklerden sonra ağırlık çöküyorsa, enerjin hızla düşüyorsa, sabah dinlenmiş uyanmıyorsan bu hepimizde var. Evet. Tatlı krizlerin artıyorsa bu yine şu an bende var. Su içmeyi unutuyorsan, baş ağrıların gün içinde tekrarlıyorsa, uykuya dalmakta zorlanıyorsan, kilo veremiyor ve kolayca kilo alıyorsan, ödem tutuyor ve yüzün sabahları şiş uyanıyorsan, duygu durumun gün içinde hızla değişiyorsa, cildinde cansızlık ve sivilcelenme varsa, bağırsak düzenin bozulduysa, konsantrasyonun çabuk dağılıyorsa, göbek çevrende ani genişleme hissediyorsan, küçük şeylerde bile çabucak sinirleniyorsan dikkat dikkat. Yani Bu hocam demektir ki ömrün kısalıyor, ihtiyarlıyorsun, çürüyorsun, kronik hastalıklar başlıyor ve enflamasyon var anlamına geliyor bunların hepsi. tersine nasıl çevirebiliriz? İşte az evvel bahsetmiş olduğum gibi ilk önce günde şu ana kadar bütün konuştuklarımızı Toplayın. hayatımıza toplarsak tersine çeviririz bunları. Yani mandıra ürünlerini gündelik tüketeceğiz. Kırmızı et yiyeceğiz. Evet, yani haftada 7 gün var. 5'inde mutlaka hayvansal gıda tüketeceğiz. Peki. Yani mesela haftada 2 gün kırmızı et, 2 gün balık, işte 1 gün tavuk. Bir hafta böyle geçer. Öbür hafta 1 gün kırmızı et, 2 gün tavuk, 2 gün balık. O şekilde gider ama haftada 5 gün mutlaka hayvansal gıda tüketeceğiz. Hayvansal gıda zararlıdır diyenlerin zaten yalanlayan, onların bütün bu yalanlarının yalanını açığa çıkaran diyeyim. Hayvansal gıdalar zararlıdır diyenlerin yalanını açığa çıkaran ülkemizde cetveli böyle haritanın üzerine cetveli diklemesini Ankara'nın üstüne koyduğunuzda sağ taraf haftada her gün et yiyor. Et yiyor. Sol taraf az yiyor. Ama iki taraf arasında ciddi bir ömür farkı yok. Kronik hastalıklar arasında da bir fark yok. Öyleyse o kadar zarar vermiyor. Eğer sağ tarafın ömrü soldan 10 sene az olsa veya 5 sene az olsa O zaman et yemeyin et diyebilirdik. zararlıymış deriz. Aynı ömür. Hatta sağ taraf genellikle biraz daha uzun yaşıyor, onu da söyleyeyim yani. onu da söyleyeyim yani. Öyleyse hiç korkmadan mandıra ürünü bol bol her gün mandıra tüketeceğiz. Haftanın 5 günde mutlaka hayvansal gıda tüketeceğiz. Spor yapacağız. Her gün 10.000 adım yürüyeceğiz. Haftada 3 gün mutlaka Ağırlık her birisi çalışması. 45 dakika olmak üzere. Hafta 3 gün her bir seans 45 dakika olmak üzere ağırlık çalışacağız. Temel ya Ferda Hanım var ya şimdi biraz heyecanlandım ben. Bundan sonra ben gene kendi Instagram sayfamda temel spor bilgilerini seri halinde başlatacağım. Yapın hocam. Her videonun altından böyle yanında da 1, 2, 3, 4 diye de numara koyacağım ki insanlar baştan itibaren bir daha sırayı kaybetmeden takip edebilsinler. Temel spor bilgilerine çok ihtiyaç var ülkemizde. Kandırılıyor insanımız. Hareket etmiyoruz ki. Evet, kandırılıyor insanımız. Ya işte spordan korkutularak insanı hareketsizliğe götürüyorlar ki hasta olsun diye insan. Ya şöyle deniyor. Eğer çocukluk yaşlardan itibaren bir sporu profesyonel olmasa da ona yakın yapmıyorsanız sonradan onu edinemezsiniz ve vücudu zorlarsınız diyorlar. Evet. Doğru mu? Değil, hayır. Değil, kesinlikle değil. Yani ben hayatımda mesela ara ara fitness yaptığım dönemi saymazsak yoğun ağırlık kaldıran biri değilim. Evet. Ama yapmalıyım. Tabii. Yapabilir miyim? Şu andan itibaren yapabilirsiniz. Şu an yaşınız kaç? 38 mi? 40 mı bilmiyorum. İşte Hocam İşte şu andan itibaren. 48-49'a doğru yol alıyorum. Ben cepten yiyenlerdenim. Siz bana bakmayın. Tamam şöyle. Şu andan itibaren şimdi biz bunu 40 diyelim. 40 yaşında bir hanımefendiden bahsediyoruz. 40 yaşından sonra önümüzdeki 5 sene içerisinde 45'e geldiğinizde her ne kadar kronolojik yaşınız 45 de olsa fizyolojik yaşınız 35'e iner. Yani siz 45'e geldiğince kadar aradaki 5 seneyi iyi değerlendirirseniz kendi fizyolojik yaşınızı 35 sene aşağı çekersiniz. Şu anda da bu yaşlarda da 50'lerine yaklaşmış biri de yapabilir mi bu dediğinizi? Ya şimdi tabii ki şimdi şöyle eğer ben örnek veriyorsanız bu haksız bir örnek olur çünkü ben 11 yaşından beri spor yapıyorum. Hani ben 53 yaşında evet benim fizyolojik yaşım 35 kronolojik yaşım Demeye ama çalıştım şu. ama 11 Mesela yaşından beri. 48 Hani yaşındayım. Ben şu an başlasam bu dediklerinizi özellikle de hareket ve spor konusunda. Evet. Siz 38'e mi döneceğim hocam? Siz 48 misiniz? Evet. 5 sene aşağı inersiniz. 5 sene. 43. 43 Güzel. olur. Hatta 40'a da bir süre zorlarsak 40'a Zorlarsak inebilir. olur.
Çünkü şöyle Almanya'da yapıldı. Bu çalışma Almanya'da yapıldı. O hemen Türkiye'de saklandı tabii. Öyle geniş bir çalışmaydı ki çünkü. Böyle eğer yanlış hatırlamıyorsam 65 bin atletin hayatı üzerine falan 65 bin kişiyi içeren bir çalışmaydı bu. Retrospektif bir çalışmaydı. Yani geçmişe yönelik bütün insanların kayıtları incelenerek 2010 yılı gibi yapıldı bu. Bütün insanların geri yönelik kayıtları incelenerek yapıldı. 55 yaşındaki bir atlet, ama atletten bahsediyorum ben tabii burada. Yani branş sahibi bir atlet. 35 yaşındaki insanla aynı performansı gösterdiği fark edildi. Ama öyle büyük bir çalışma ki yadsınamaz tabii. Şimdi branş sporuyla genel sporun diye söyleyeyim ben. Branş sporuyla mesela yürüyüş ve fitness genel spor olarak kabul edelim. Bir de branş sporları var. Şimdi branş sporunun şöyle bir avantajı oluyor. İnsan bir yetenek kazandığında adeta o beyin o yolu tekrar kullanmak istiyor. Ve bir iyi yönlü bir bağımlılık oluşuyor. Eğer o yeteneği kullanmazsa kendine bir şeyler yanlış gidiyor gibi hissediyor insan. Hep o yeteneği kullanmaya doğru itiyor insanı. Branş sporunun avantajı insan o spor ömür boyu bırakamıyor. Alışkanlık yapıyor. Yani o yüzden benim branş sporlarına insanları yönlendirmemin sebebi de bu. Alışınca hayatın bir lezzeti haline geliyor ve beyin de sık kullandığı yolları hep kullanmak ister ömür boyu. Müthiş. Onu Hocam, spor yaptırıyor ama onun dışında yürüyüş ve fitness yeterli. Sizi takip etmeyenler için bu bilgiyi vermek durumundayım. Lütfen Hoca buyurun. şahane kamplar düzenliyor. Evet. Son günlerde ama sıklıkla menopoz kampı düzenliyorsunuz. Gördüğüm kadarıyla ilgi var mı Evet. hocam dedim. O nasıl ilgi var dedi. Menopoz kampına ilgi çok. Çünkü bu bizim ülkemizdeki aslında kötü bir alışkanlık. Sağlığını kaybetmeden evvel sağlığının değerini bilemiyor insanlar. Hep bir planı var. Hep bir planı var. Evlilik, iyi bir iş, araba, daire, çocuklar, çocuğun eğitimi, çocuğun mezuniyeti, çocuğun evliliği, çocuğun arabası, dairesi. Şimdi bu bir döngü var. Bu arada temelde sağlık olduğunu unutuyor. Sağlığı kaybettiği an bir anda fark ediyor ki arabayı süremiyor. Evinde rahat uyuyamıyor ve rahat değil. Çocuğunun da ne düğününe gidebiliyor ne nişanla. Sağlığını kaybettiği anda bunun hepsinin temelinin sağlık olduğunu fark ediyor insanlar ama kaybedince. Herkesin bir planı var. Sağlığı kaybedinceye kadar. İsterse, çünkü ben biliyorsunuz evlere giden bir doktordum. İstifa etmeden evvel. Senelerce, uzun seneler. Gittiğim evler içerisinde... Tıp sektörünün yanlışlarına dayanamayıp bilmeyenler için söylüyorum. İstifa ediyorsunuz kendisi. İstifamı biliyorsunuz. Artık Türkiye'de herkes biliyor. Hiç pişman olmadınız değil mi hocam? Hiç pişman olmadım. Güzel. Yani ben şöyle, beni çok seven hastalarımı kaybettim. Onların evlerine gidiyordum. Yasal izin dairesinde onların yatak odasına ve mutfağına girebiliyordum. Yasal izin yok. Ancak misafir olarak gidebilirim bu durumda. Evlere gittiğimdeki yaptığım gözlemlerimde zaten böyle oluyordu. Kişinin villaya gidiyorum. Villaya. Kapıyı bahçıvan açıyor falan yani. Kendisi de açmıyor. Bahçıvanın villanın bahçesinde bir lojmanı var 2 katlı. Bahçıvanın 2 katlı lojmanı var. Villayı düşünün siz. Gidiyorum ama kişi sağlığını kaybettiği için ne villanın önemi var, ne marinada paranın... bekleyen yatına gidebiliyor. İşte 2 tane Türkmen bakıcısı var. O 2 Türkmen bakıcı, onu bebek gibi bakıyorlar tamam ama villanın keyfini bakıcılar çekiyor. O kişi bir odadan öbür odaya gitmek için yardıma ihtiyacı var. İşte orada fark ediyor insan. Geç kalmayın. Vallahi bu sağlık çok mühim işte mesele. menopoz kamplarını benim başlatmamın sebebi menopozdan evvelki konforuna kadınları çekmek. Güzel. Çünkü menopozdan evvel konfora çekebiliyoruz kadınları. Çok rahatlıkla. Zaten tıp orada. Menopozdan evvelki performans kadınlar çekilebilir. Tıp orada. Sadece bilgi verilmiyor. Doğru. Çünkü her bir semptom için ilaç satıyorlar. Daha fazlası için lütfen hocamı takip edin. Çok faydalı bilgiler paylaşıyor her gün zaten kendi sayfasında. Hocam duygularımızla hastalıklar arasında bir ilinti bulabildiniz mi yaptığınız araştırmalarda? Ya şimdi var. Ama yani vücut orada en çok hangi şimdi duyguyu seviyor mesela? İşte çocuktan itibaren neye alışıyorsa. Fazlasıyla çevresel bir durum. Yani örneğin hatta o duyguyu yaşamazsa bir kendini hatalı hissediyor. Burada ya niye söylemeyeyim ya? Zaten başım belada doğruları söylediğim için. Bekliyoruz. Arabesk ve türkülerden bahsedeyim şimdi ben. Eğer bir insan, arabeskten bahsediyorum şimdi.
hep böyle şikayetçi olmaya alışıyor. Çocuktan itibaren ailesindeki büyükler, yetişkinler arabesk dinledikleri için. Çocukta hep kendini acındırmak ve acınacak bir sebep bulmak ve şikayet edecek bir sebep bulmak üzere aklı çalışıyor. Tamam. Sonra geldi 25-30 yaşlarına. Ona artık söylense ve fark edilse de ya kendini acındırmak aslında ve şikayetçi olmak aslında bir çözüm değil. Bilakis nasıl olur da bu düğümü açabilirim? Nasıl olur da bu işi ben yoluna sokabilirim? Yoluna sokmak, çözmek üzere beynimi ben kullanmalıyım diye duyduğu halde beyni gene bebeklikten itibaren kullandığı o yolu seçiyor. Bu nöral akış yani. O nöral sinir Kestirme yolu seçiyor ya. evet, o yolu istiyor. Eğer o yolu sık kullanmazsa hatalı bir hayat yaşadığını düşünüyor ve bir türlü biz adam olmayız. Bu gelişmez. Bunun sonu yok. Sevdiğim kızı vermediler. Böyle sürekli Şikayet. bu şikayeti ettiği zaman kendisini dengeli bir hayatta hissediyor. İşte burada müziğin istismarı ve duygunun istismarı ve kişinin her zaman ömür boyu bir deprese bir hayat ve bu deprese hayattan bir derdim olsa da rahat etsem. Hocam çözümü ne? Böyle olmayalım dersek ne yapacağız? Ya çözüm işte bu sosyolojik bir konu. Hı hı. Çözümü Coğrafya kaderdir diyorsunuz. ya coğrafya kadar değildir aslında. Bunu biz değiştirebiliriz. İnsan çalışarak bunu değiştirebilir. İnsan Çünkü vücudu neşe mi seviyor hocam? şimdi insan Neşeden mi vücudu besleniyor? evet insan vücudu hareketten Ha, ve neşeden neşeden. beslenir. Güzel. Mesela üzgün sen yürü. Şimdi dikkat edin. 3-4 tane şey söyleyeceğim. Söyleyin. Sonra çok beklenmedik bir şekilde bitecek. Üzgün sen yürü. Sinirliysen yürü. Yorgunsan da yürü. Çünkü insanımızın genellikle kendisini yorgun hissetmesinin sebebi vücuduna enerji jenere etmeyi öğretmemesi. Eğer yorgunken kendini yürümeye alıştırsa bir süre sonra gün içerisinde yorgun hissetmeyecek kendini. Çünkü vücut ya daha hücrelerimiz içerisindeki mitokondriyi aktive etmeyi öğrenemedik. Mitokondri zaten uzun yaşam ve kaliteli yaşam için olmazsa olmaz bir organel, hücre içi organel. Eğer yürümeyi insan alışkanlık haline getirirse bırakın sadece mitokondrisini aktive etmeyi, öğrenmeyi ve enerji düşüklüğünden artık kurtulmayı, hep enerjik olacak. Çözümcü düşünmeyi de öğrenir ve biraz da neşe kazanır kalbi. Bu kalp hem organ olarak hem de mecazi olarak. Yani organı da neşe kazanır yani. O yüzden Süpersiniz. hareket getiriyor. İnsan hareketle beslenir, neşeyle beslenir. Ya bir tane yurt dışında adam var ya hani yaşlanmamak için türlü yolu deniyor. Bütün evinde böyle laboratuvar gibi bir ortam kurdu, takviyeler, uykuda işte bir şeyler yapıyor, orayı kapatıyor, Hatırlayacağım kendini şimdi. bantlıyor falan. Bırakın onları. Abdullah hocama bakın benim en son bir sene önce gördüm. O gördüğüm halinden bile daha gençleşmiş. Ben onun izlediği yolu takip edeceğim. Siz de öyle yapın hocam. Sonsuz. Bir saniye geliyor. Bir iki saniye sonra gelecek. Yolda. Brian Johnson. Brian Johnson. Brian Johnson bunu promote ediyor. Sürekli anlatıyor. Ve günde 50 tane vitamin kullanan, aldığı lifi, proteini, her şeyi hesaplayan falan birisi. Egzersizini falan hesaplayan birisi. Bakın onun gibi yapan bu insanlar geçmişte oldu. Brian Johnson bunların en zengini. Ama aynısını yapan insanlar geçmişte oldu. Hiçbirisi gene 90'ı geçemedi. Halbuki bizim Muğla'da, Marmaris'te yaşayan bir esnafımız Hiçbir şey yapmadan, hiç bunlara uymadan doğal beslenerek ve yaşayarak. işte balık yiyerek, deniz kıyısında dolaşarak, hanımıyla beraber dolaşarak zaten 90'a kadar geliyor. O yüzden buna gerek yok. Bu kadar tedirgin olmaya, bu kadar ayrıntılı düşünmeye gerek yok. Bizim güzel Anadolu mutfağımız ve Akdeniz diyetimiz, çok çeşitli o kahvaltımız, çayımız, kahvemiz yeterli. Sadece temel spor bilgilerini almak lazım. Geleneksel sporlarımız da yeterli. Girya ve gürz. Bunlar da yeterli. Ama insanlar bu protokolü öğrenmediklerinden yabancı geliyor onlara. Bir günde geleneksel sporlardan Konuşuruz bahsedelim. hocam. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Büyük Ayaklarınıza keyif sağlık. aldım. Çok teşekkürler. Tamam. Doktor Abdullah Keskin bizimleydi. Görüşebilmek dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın.